Bazen bir ülke, bir lider, bir yönetim büyük bir değişim vaadiyle yola çıkar. Demokrasi getireceğiz, özgürlük getireceğiz, yeni bir düzen kuracağız. Ama sonuç çoğu zaman bir adım ileri, iki adım geri olur. Bu ifade aslında Lenin'in 1904'te yazdığı kitabın başlığıydı. O başlık ilerliyor gibi görünen ama aslında gerileyen hareketleri anlatıyordu. Burada kitabı anlatmayacağız elbette. Çoğu zaman farkına bile varmadığımız yönetim anlayışlarına yayılan o anlayışı analiz edeceğiz. Yalnız devletlerde değil, şirketlerde de, kurumlarda da. Hazırsanız başlayalım. Devletler ya da iktidarlar meşruiyet kazanmak için çoğu zaman iyi bir şey iddiasıyla adım atar. Ama bu adımların bir kısmı gerçekte kontrol altına alma, toplumu yönlendirme ya da çıkarları gizleme amacındadır. Siyaset teorisinde buna yönetimsel paradoks denir. Yani bir reform, bir müdahale, bir yasa görünüşte ileridir ama sonuçta gücü elinde tutanı daha da güçlü hale getirir. İşte uluslararası birkaç örnek. 2003 Irak işgali, Amerika Birleşik Devletleri, Irak halkını diktatörlükten kurtaracağız, demokrasi getireceğiz dedi. Sonuç ne oldu? Bir devlet çöktü. Yüz binlerce insan öldü. Mezhep savaşları başladı ve Irak 20 yıldan fazladır huzur bulamadı. Burada yaşanan tam anlamıyla bir adım ileri, iki adım geriydi. İleri olan Saddam'ın baskı rejiminin bitmesi, sona ermesiydi. Geri olan devletin, toplumun, güvenliğin bitmesiydi. Benzer örnekleri başka ülkelerde de gördük. Libya'da özgürlük operasyonu sonrası paramparça bir devlet. Afganistan'da 20 yıl süren demokrasi projesinin sonunda yeniden Taliban. Suriye'de reform vaatlerinin yıkıma dönüşmesi ve yine aynı taktik. Bir adım ileri, iki adım geri. Bu taktiği sadece uluslararası siyasette değil, ülke içi yönetimlerde de görebiliyoruz. Bazı reformlar, yasa değişiklikleri, idari düzenlemeler başta sistemi güçlendirme, vatandaşı koruma amacıyla çıkar. Ama süreç içinde ne olur? Vergiler artar, alım gücü düşer, ifade özgürlüğü daralır, sivil toplumun alanı küçülür, katılım mekanizmaları zayıflar, kararlar birkaç kişinin elinde toplanır. Yani reform diye başlayan adım güç yoğunlaşmasına dönüşür ve yine bir adım ileri, iki adım geri. Bu yönetim taktiği sadece siyasette değil, şirket yönetimlerinde de sıkça görülür. Birçok kurum çalışan memnuniyetini artırmak ve kurumsal kültürü güçlendirmek için reform yaptığını söyler. Ama çoğu zaman bu reformlar görünürde ileridir. Özde ise kontrolü artırmaya yarar. Örneğin esnek çalışma adı altında sürekli çevrim içi olma zorunluluğu getirilir. Performans ölçümü bahanesiyle çalışanlar adım adım izlenir. Çalışanlara cep telefonu, mail adresi verilir. Mesai haricinde hafta sonları da çalışmaları sağlanır. Böylece kurum yenilikçi bir adım attığını düşünür. Çalışan ise bir süre sevinir ve umutlanır. Ama kısa sürede fark eder ki o değişim aslında daha fazla stres, daha fazla baskı ve daha az özgürlük getirmiştir. Yani yönetenler modernleşme görüntüsü altında kontrolü büyütürler. Çalışanlar giderek daha sessiz, daha yorgun ve daha güvensiz hale gelir. Sonuçta herkes kaybeder. Çünkü ilerleme taklidi gerçek ilerlemenin yerini almıştır. Peki doğru olanı ne? Gerçek ilerleme toplumun katılımıyla, hesap verebilir kurumlarla ve adil güç paylaşımıyla olur. Bir adım ileri atıldığında mevcut durumu daha geriye götürecek sonuçlar doğurmamalı. Aynı şekilde kurumlarda da değişim süreçleri şeffaf, ölçülebilir ve çalışanların katılımına açık olmalıdır. Gerçek gelişme üst yönetimin değil tüm ekibin faydasına sonuçlar üretirse kalıcı olur. Ve önce insan diye atılan adımlar sadece kendi taraftarlarınızı kapsıyorsa siz de bu taktiği uyguluyorsunuz. Demokrasinin de kurum kültürünün de özü geriye değil ileriye doğru kararlı adımlarla yürümektir. Her açıdan herkes için. Yönetim taktiklerinde her zaman bilinçli manipülasyon olmaz. Bazen yönetimler gerçekten iyi şeyler yapmak ister ama yanlış araçlar seçer. Sonunda sistemin direnci, güç sahiplerinin çıkarı, bürokratik refleksler reformu boşa çıkartır. Ancak bazı durumlarda bu taktik bilinçli uygulanır.
Toplumsal talepler bastırılamaz hale gelince küçük bir reformla öfke yatıştırılır. Ardından sessizce eski düzen geri getirilir. Kitle bir şeyler değişiyor sanır ama aslında hiçbir şey değişmemiştir. Çünkü bazen en tehlikeli gerileme ileri zannedilen o küçük adımlarla başlar. Kimi zaman ekonomide, kimi zaman siyasette, kimi zaman da iş hayatında. İlerleme zannedilen o küçük adımlarla bulunduğumuz yerden daha geriye düşebiliriz. İleri gitmek istiyorsak önce hangi adımların bizi geriye çektiğini fark etmeliyiz. Ve uzun vadede o adımların kimin çıkarını koruduğuna odaklanmalıyız. Bugün de bir konuda kendimize değer kattık. Küçük bir fark büyük bir değişim yaratır diyorsak ve kendimize değer katmaya devam etmek istiyorsak yeni videolarda buluşmak üzere lütfen abone olun.